Herkese merhaba. Bir silor serasında, yani badem hıyar serasındayız. Çok da bakımlı bir sera olduğunu ya da bitkilerin çok iyi beslendiğini söyleyemeyiz bu seranın. Şöyle baktığımız zaman çiçeklerinden ve bitkilerin kalınlığından bunu anlayabiliyoruz. Hatta şu meyvenin düşecek olduğunu ve büyüyemeyecek olduğunu söyleyebiliriz. Burada yaprak galeri sinekleri var. Onları görüyoruz. Burada yine trips tarafından zarar verilmiş meyveyi görüyoruz. Çiçeklerde trips var. Şurada mutlaka bir yerde kurt var. Böcekler yemiş olduklarını, sindirim sisteminden çıkardıklarını bırakmışlar. Yine bakın, şurada gösterdiğimiz zaman meyvenin üzerindeki lekeleri görebiliyoruz. Bu büyüdüğü zaman bu meyveler lekeli olacak. Açıkçası sera içerisinde bal arıları da var. Seslerini duyabilirsiniz. Bu bal arıları da meyvelerin de şekil bozukluğuna neden olabilecekler. Çeşit multi bir çeşit. İsmini söylemeyelim ama multi bir çeşit yaprak koltuğundan bakın. Oluşan meyveler 1, 2, 3, 4 tane var. Hatta bir tanesinin meyve sapı oldukça uzun. Bunun da bir dengesiz oluşma olduğunu da söyleyebiliriz. Kısa, uzun, farklı farklı. Bitkiler çok iyi beslenememiş. Düzlük olduğu için sıcak ve sera üzerindeki gölgeleme de buna etken olabilir. Ama çok iyi beslenemediğini söyleyebiliriz. Çünkü bitkiler zayıf ve hava bu yıl biraz sıcak gitti. Bu şekilde biraz kendini telafi etse de havalar soğumaya başladı. Ve bu meyvelerin önemli bir kısmını bitki atacaktır. Yani boğacaktır. Sarartıp düşürecektir. Yine bu görmüş olduğumuz üstleri lekeli olan meyveler kalitesiz meyve olacak. Yine burada küçük eğri bir meyve var. Bal arısının çiçeğe gelmesi sonucu oluşan bir durum. Burada yine bakın şu meyve düşecek. Düşecek zaten. O demek ki o bölgede trips ve arı oldukça fazla bir zarar vermiş meyveye. Bir de iyi beslenemediği için zaten dökülecek. Şu aşağıdan itibaren baktığımız zaman meyvelerin küçük ve beslenemediğini görüyoruz. Ampulsü meyveler de var içerisinde. Bulabilirsem göstereceğim şimdi, çekebilirsek. O da beslenmesinin iyi olmadığını gösteriyor yine. Tele kadar ulaşmış bitkiler. Evet, şu şekilde hasat zamanı gelmiş olan meyveler de var. Üretici demek ki birden fazla işle uğraşıyor ya da biraz önemsememiş diyebiliriz. Bir de yağmurlu gitseymiş, nemden dolayı seraları yalancı mildiyo hastalığı olumsuz etkileyecekmiş diyebiliriz açıkçası. Baktığımızda görebiliyoruz bakımsız olduğunu. Çiçekler trips ilacı kullanıldığı için şu an için yok. Demek ki hıyar yetiştiriciliği yaparken bitkilerin beslenmesinin iyi şekilde ayarlanması gerekiyor. Alttan itibaren bakıldığı zaman sararmış yaprakları görebiliyoruz. Liromiza, yani yaprak galeri sineklerinin zararları var. Hıyar yetiştiriciliğinde azot, fosfor, potasyum, kalsiyum, mikroelementlerden manezyum, çinko ya da kombi şeklindeki yaprak gübreleri oldukça önemli. Titizlikle bunları uygulamak, vermek gerekir. Havalandırmasını iyi ayarlamak gerekir. Bitkiyi beslersek bitki de bize verim, meyve verir.
verim verir ve para kazandırır. Bakılmazsa da daha az gelir elde edilir ama şunun da altını çizmekte fayda var. Bu yıl hıyar fiyatlarının çok iyi olmadığını da söyleyelim. Yani üretici fazla bakmamasının sebebi belki de fiyatların oldukça düşük gitmesi olabilir. Daha yeni 6-7 lira ara çıkmış durumda. Örneğin burada sararmış meyveleri görüyoruz. Yani üreticiyi de direkt bu konuda suçlamamak gerekir. Çünkü masrafını kurtarmak gerekir. Hatta üreticilerin söylemine göre bu seradan bedavaya hıyarları toplayıp pazara göndersek 10 lira masrafla İstanbul'da pazara çıkabileceğini söyleyenler var. Bu durumda şu anda hıyar üretiminin kazandırmadığını, işte yapılan masrafa göre biraz kendini telafi ettiğini söyleyebiliriz. Yeni yeni toparlanmaya başlıyor. Bu da üreticinin işinin kolay olmadığını gösteriyor. Yayla bölgelerinde bile üretim hala devam ettiğine göre buradan elde edilen ürün gönderilecek ve ucuz fiyata satılacak. Hala pazarda üretim var. İhracatta hıyarla ilgili sorunlar da yaşandığından dolayı hıyar üreticileri çok fazla para kazanamadılar diyebiliriz. Özellikle yaz döneminde yayla bölgelerinde yetiştirici yapanlar, güz döneminde sahilde yetiştirici yapanlar bizzat bu zorlukla karşılaştılar. Çiftçilerimize Allah yardım etsin.